Merhaba, ben Avukat Ergün Çeliksoy. Bugün sizlerle E2 vizesinden onay aldıktan sonra Amerika'da kalıcı olmak için ne gibi Green Card seçenekleri var, bunları değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi E2 vizesi size Green Card vermiyor. Aslında bu konuyla ilgili de bazı kafa karışıklıkları oluyor. Bize bazen soruyorlar, E2 ile Green Card alabilir miyim diye. Maalesef E2 vizesinde Green Card alamıyorsunuz. Ama E2 statünüzü aldıktan sonra ya da Amerika'ya E2 vizesiyle geldikten sonra çeşitli Green Card seçenekleri var. Green Card vizeleri var. Bunlara ilişkin ciddi bir planlama yaparak Green Card'a geçme yöntemlerini değerlendirebilirsiniz. Bugün bu olasılıklar üzerinde duracağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz gibi E2 vizesi bir non-immigrant vize, yani göçmeni olmayan vize türü. Bu ne demek? E2 vizesini aldığınızda ya da E2 statüsüne geçtiğinizde Amerika'da siz kalıcı oturum almış olmuyorsunuz. Daha ziyade size belli süreyle bir vize veriliyor ve bu süre dolduktan sonra E2 yenilemesi yapmanız gerekiyor. Uzatma başvurusu yapmanız gerekiyor ve bu uzatma başvuruları sonucunda bunlar onaylandıkça Amerika'da kalmaya devam ediyorsunuz. Yani geçici bir yöntem bu. Amerika'da kalıcı olabilmenin ise tek yöntemi Green Card almak ve Green Card aldıktan sonra Green Card şartlarını sağlayarak Amerikan vatandaşlığına başvurmak. Bu nedenle de E2 vizesini çok anlamadan bu sürece giren kişiler büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyorlar. Çünkü E2 vizesini alıyor ya da E2 statüsüne geçiyor. Yeteri kadar araştırmadığında, yeteri kadar bu anlatılmadığında bu vizenin geçici bir vize türü olduğunu öğrendiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. O yüzden netleştirmek istedim. E2 maalesef bir Green Card değil ve en önemlisi E2 vizesinde geçirdiğiniz süre vatandaşlık başvurusu için sayılmıyor maalesef. Yani siz E2 statüsü aldınız, 2 yıl geçti, yenilediniz ve E2 statüsünde 10 yıl boyunca kaldınız diyelim. 10 yıl kalsanız bile maalesef Amerikan vatandaşlığı başvurusu yaparken, eğer bir gün yapacaksanız, bu E2'de geçirdiğiniz süreyi buna saydıramıyorsunuz. Bu ne demek? Bu şu demek: eğer Amerika'da kalıcı olmak istiyorsanız sizin yapmanız gereken şey ciddi bir şekilde Green Card seçenekleriniz neler ve Green Card'a nasıl geçersiniz, bunun planlamasını yapmak. Bu videoda da size birkaç tane önemli tüyodan ve farklı olasılıklardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki arkadaşlar, Amerika'da employment based dediğimiz vize türleri var ve bu vize türlerinden herhangi birisinden onay alarak Green Card sürecinize girmiş oluyorsunuz. Green Card alabiliyorsunuz. Bunlardan bazıları sponsor gerektiriyor, bazıları ise sponsor gerektirmeden doğrudan sizin başvurabileceğiniz vize türleri. İlk olarak bunlardan bahsetmek istiyorum. Employment based, yani istihdam temelli Green Card vize seçenekleri: birincisi EB1A vizesi, ikincisi EB2 vizesi, üçüncüsü EB3 vizesi diye gidiyor. Biz bu 3 vize türüne bakalım ilk olarak. EB1A vizesi sponsor gerektirmiyor. Yani herhangi bir sponsor olmadan sizin alanınızdaki başarılarınızla başvurabileceğiniz bir vize türü. Ancak bu vizeyi almak maalesef kolay değil arkadaşlar. Bu vizeyi alabilmek için siz uzmanlık alanınızdaki en başarılı, en top kişilerden biri olduğunuzu belgelerle gösterebilmeniz gerekiyor. Yani EB1A vizesine başvurmak için bilim, sanat, akademi alanında uzman olmanız gerekiyor ve bu uzmanlığınızla alanınızdaki en üst düzeyde yer alan kişiler arasında yer aldığınızı göstermeniz gerekiyor. Tabi haliyle bu şartları sağlamak kolay olmadığı için bu vizelere başvurabilecek kişi sayısı da bir yıl içerisinde genelde az oluyor. Ama eğer siz bir şekilde E2 statüsündesiniz ama alanınızda çok başarılıysanız EB1A vizesini değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir sponsor olmadan, iş teklifi olmadan bu vizeye başvurabilirsiniz. İkinci seçenek EB2 dedim. EB2'nin de 2 tane kategorisi var. Bunlardan birincisi EB2 National Interest Waiver dediğimiz EB2 NIW vizesi. Yine bu vizeye başvurmak için herhangi bir işveren teklifine veya bir sponsora ihtiyacınız yok. Doğrudan kendinizin başvurabileceği bir vize türü. Ancak yine bu vizeye başvurabilmek için alanınızda başarılı olmalısınız. Bilimde, sanatta, teknolojide, akademide ya da spor alanlarında başarılı olmalısınız ve yaptığınız işin Amerika'nın ulusal menfaatine olduğunu gösterebilmeniz gerekiyor. Yani siz EB2 NIW vizesine başvurabilmek için alanınızda bir kere başarılı olmalısınız. Mümkünse bir yüksek eğitim sahibi olmalısınız. Master veya üzeri ya da lisans artı 5 yıl iş deneyiminiz olması gerekiyor ve yaptığınız işin Amerika'nın ulusal menfaatine olduğunu belgelerle gösterebilmeniz gerekiyor. Ulusal menfaat derken neyi kastediyoruz? Amerika size niye Green Card versin? Eğer Amerika size Green Card verirse o Green Card'la yapacağınız iş Amerika'ya büyük çapta nasıl katkılar yapacak? Dosyanızda bunu gösterebilmeniz gerekiyor. Yine alması
kolay olmayan bir vize türü. Ama eğer bir uzmanlık alanınız varsa, bu uzmanlık alanınızda gerçekten iyiyseniz ve bu uzmanlık alanınızda yaptığınız işte Amerika'nın menfaatine olacağını düşünüyorsanız EB2 National Interest Waiver vizesini kesinlikle değerlendirin. EB2 vizesinde bir de sponsor yöntemiyle, yani bir sponsor aracılığıyla başvurabileceğiniz bir vize var. Bu da normal EB2 perm süreci. Burada size bir şirket sponsor oluyor. Bir iş teklifi yapıyor ve bu iş teklifiyle, bu sponsorlukla sizin green card süreciniz başlamış oluyor. Bunun için tabii ki ilk olarak size sponsor olacak bir şirketin olması lazım. Bu şirket size uzmanlık gerektiren bir işte bir iş teklifi yapmış olması lazım. Bunun için gerekli olan iş reklamlarını tamamlamış olması lazım. Ve sonra da sizin için Department of Labor'a, yani Çalışma Bakanlığı'na bir perm başvurusu yapması lazım. Bu perm onayını aldıktan sonra artık siz I-140 başvurunuzla I-140 başvurusu yaparak EB2 vizesine başvuruyorsunuz ve bundan onay aldıktan sonra da Green Card başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi tüm bu süreç boyunca size sponsor olacak o işverene, o şirkete bağımlısınız ve orada çalışmak üzere bu Green Card alıyorsunuz. Tabii Green Card aldıktan sonra illa o şirkette çalışmanız gerekmeyebilir ama sürecin başlayabilmesi ve tamamlanabilmesi için geçerli full time bir iş teklifinin olması gerekiyor. Üçüncü seçenek bununla ilintili olarak EB3 vize kategorisi. EB3'te bir yüksek lisansınız olmayabilir. Hatta bir lisans dereceniz de olmayabilir. Ama deneyiminiz vardır. 2 yıl ve uzun süreli deneyiminiz varsa ve yine size sponsor olacak bir şirket varsa o şirketin sponsorluğuyla ve o şirketten aldığınız iş teklifiyle birlikte yine biraz önce bahsettiğim gibi perm sürecini tamamlıyorsunuz ve daha sonra perm onayıyla birlikte I-140 vize başvurunuzu, EB3 vize başvurunuzu ve ondan onay aldıktan sonra da Green Card başvurunuzu yapıyorsunuz. Ama bunu yapabilmeniz için yine dediğim gibi bir şirketin size sponsor olması gerekiyor. İstihdam temelli vizelere ek olarak aile temelli vizeler var Green Card'a giden. Eğer bekarsanız Amerikan vatandaşı biriyle ya da Amerika'da Green Card sahibi biriyle evlenerek de bu süreci başlatabilirsiniz. Evlilik üzerinden Green Card sürecini başlatabilirsiniz. Buna ek olarak da tabii ki her yıl DV Lottery, yani çekilişle Green Card seçeneği var. Tabii bu ne kadar bir stratejidir emin değilim ama eğer E2 vizesindeyseniz ve Green Card almak istiyorsanız her yıl alınan bu DV Lottery'ye de yine kayıt yaptırarak şansınızı burada da deneyebilirsiniz. Ama özellikle bahsetmek istediğim şey şu: E2 vizesi Green Card değil ve bunu net bir şekilde anlayarak bu yola çıkmak, bu yatırımı yapmak gerekiyor. Sonuçta buraya bir para koyuyorsunuz. Buraya bir emek veriyorsunuz, şirket kuruyorsunuz, belki istihdam yaratıyorsunuz. Çocuklarınız burada okula gidiyor, eşiniz iş buluyor, bir hayat kuruyor. Ama maalesef E2 vizesi geçici bir vize türü ve Green Card vermiyor. O yüzden de E2 vizesi kafanızda şekillenmeye başlar başlamaz alternatif olarak Green Card yöntemleri neler olabilir? Buna yönelik bir strateji, bir plan geliştirmek, buna yönelik bir B planınızın olması bence oldukça önemli. Eğer E2 vizesini araştırıyorsanız ya da halihazırda E2 statüsündeyseniz, yani E2 statünüz varsa ve Green Card seçenekleri hakkında sorularınız varsa ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Biraz önce saydığım istihdam temelli vize türleri veya aile temelli Green Card yöntemlerinden herhangi birini sağlıyorsanız bu yollarla Green Card alıp alamayacağınıza yönelik bir değerlendirme yapabiliriz. Videonun altında yorumlar kısmında iletişim bilgilerimiz var. Bu şekilde bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.